Konuyla alakalı fazlaca resim olmadığı için farklı resimler de kullandım. Yani resimlerin neredeyse hepsi temsilidir. Öyle bir padişah var ki Osmanlı tarihinde adını fetihler ve başarılarla değil, utanılacak ve katliamlarla duyurmuştur. Bu videomuzda Deli İbrahim olarak bilinen ve 280 cariyenin ayaklarına taş bağlayarak çuvallara konulup denize attırmasının hikayesini sizlere aktaracağım. Bu Deli İbrahim kimdir? Bu videoda bahsi geçen olay resmi kaynaklarda tam olarak yoktur desem yeridir. Ama ben gerekli kaynakları koyacağım ve sizler de dilerseniz onlara bakarak veya çevreden araştırarak bulabilirsiniz. Ben bu videoda 2 adet hikaye anlatacağım. Biri resmi olup diğeri konusunda halen daha tartışmalar sürmektedir. Birinci hikaye ise şöyledir. Sultan 4. Murat Bağdat'tan İstanbul'a döndüğünde Osmanlı topraklarında içilmesini yasaklayıp içenlerin şiddetli cezalara maruz kaldığı alkol yüzünden hastaydı. 1640 yılında alkol alışkanlığı sebebiyle ölmeden önceki son emirlerinden birisi kardeşi İbrahim'in öldürülmesiydi. Ancak İbrahim Osmanlı'nın elinde kalan tek varisti. Çünkü 4. Murat kendisinden sonra tahta geçebilecek herkesi öldürmüştü. Geriye sadece 20 yıldan fazladır Kafes denilen yerde hapis hayatı yaşayan Sultan İbrahim kalmıştı. Sanırız 4. Murat tarihte son Osmanlı İmparatoru olarak geçmek istemişti. Ancak durumun farkında olan Kösem Sultan Murat'a bir mesaj yollayarak İbrahim'in öldürüldüğünü söyledi. Ancak mesaj sahteydi. Murat mesajı alıp okuduktan kısa süre sonra vefat etti. Geriye bir kişi kalmıştı. Taht yolunda Osmanlı'yı devam ettirecek tek bir kişi. O da İbrahim'di. O zamanlar İbrahim bir kafesteydi. Burası 2 katlı, zemin katında pencere olmayan, üst kattan ise sadece denize bakan, girenlerin ya padişah olarak ya da ceset olarak çıkabildiği bir yerdi. Burada kalan kişilerin birkaç özel cariyesi olurdu. Ancak bu cariyeler de hem bir şekilde sırlaştırılmış olurlardı hem de sultan öldürülürse aynı kaderi paylaşırlardı. Dışarı çıkma imkanı olmayan kafeste sadece sağır ve dilsiz hizmetkarlar girebilirlerdi. Aslında kafesin yaratılış amacı kardeş katlini azaltmak olsa da tahta birçok deli padişah geçirilmesine sebep olmuştu. 22 yıl boyunca kafeste yaşayan İbrahim çoktan delirmişti bile. Kendisini tahta çıkarmaya geldiklerinde ilginç bir şekilde uzun bir süre direndi. İbrahim'i inandırmak için 4. Murat'ın cesedi İbrahim'e gösterildi ve İbrahim kafesten büyük bir keyifle çıkıp "Kasap sonunda öldü" şeklinde bağıra çağıra abisinin cesedinin etrafında dans etti. Bütün olaylar elbette ki 4. Murat ölüp tahta Deli İbrahim çıkmasıyla başladı. Sultan İbrahim deliliğin yanında Osmanlı'nın gördüğü belki de en ahlaksız padişahtı. Kendisine İstanbul'un en güzel kızı duyumundan sonra bulunan kız soylu bir müftünün kızı çıkar. Gidip müftüden istenilen kız müftünün durumunu bilmesinden ötürü dini sebepler gerekçe gösterilerek verilmez. Bunun üzerine İbrahim kızı kaçırarak sarayda tecavüz eder. Bu da yetmezmiş gibi bir takım iğrenç cinsel aktivitelerde maruz bıraktıktan sonra kızı babasının evine yollar. Kısaca İbrahim'in olayları saymakla bitmez. Ancak bir tanesi var ki bu adeta hepsinin üstündedir. Bir gün kendisine kız bulma konusunda güvendiği isim olan ve aşırı şişman olan Şekerpare'nin cariyelerden birisini bir adamla gördüğünü anlatmasıyla başlar. Ancak ortada ne başka şahit vardır ne de herhangi bir delil. Zaten harem ağaları kurallar gereği hadım edilmiş kişilerdir. Dedikodunun aslının olup olmadığı önemli değildir. Haber İbrahim'in kulağına gelmiştir bir kere. İbrahim günlerce sarayda homurdanır. Hatta bu sırada kendisine şaka yoluyla takılan oğlu Mehmet'e karşı hançerini çekmiş ve oğlunun yüzünde ömür boyu silinmeyecek olan derin bir yara açmıştır. Tüm harem sorgulanır. Ancak bahse konu olan kız bulunamaz. Bunun üzerine İbrahim yine deliliğini göstererek haremdeki bütün cariyelerin idam emrini verdi. O dönemde kadınlar için uygulanan idam yöntemi ayaklarına taş bağlanarak
denize atılmak şeklindeydi. Ancak tarihte hiç böylesine bir toplu idam olmamıştı. Sonuç olarak şekerpare haricinde kalan tam 280 kadın ayaklarına taş bağlanıp çuvala konularak denize atıldılar. Olay gizlenmek istenir ancak bu 280 kadından bir tanesi sudan bir şekilde çıkmayı başarıp Fransa'ya gitmekte olan bir tekne tarafından kurtarılır ve bu olay tüm Avrupa'da ve İstanbul'da duyulur. Bir süre sonra çocukları da olmasıyla Sultan İbrahim'in pek bir önemi kalmayınca Yeniçeriler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle isyan ederler. Ayrıca müftü Kara Çelebizade Efendi padişah delidir diye fetva yayınlayınca Sultan İbrahim tahttan indirilip tekrar kafese yollanır. Yaklaşık bir hafta kadar sonra kafeste cellatların ayak sesleri duyulur. Sultan İbrahim ilk önce gelenlerin kendisini tekrar tahta çıkaracağını düşündüğü için direnmez. Ancak durumu fark edilince eline aldığı Kur'an'la bakın Allah'ın kitabı bu. Beni hangi buyruğa dayanarak öldüreceksiniz diye yakınır. Ancak cellatlar dinlemez ve Sultan Deli İbrahim'in sonu gelir. Her ne kadar mezarının yeri babası olan 1. Ahmet'in yanı olması gerekse de onu gerçekten deli olan amcası 1. Mustafa'nın Ayasofya'daki mezarının yanına gömerler. Böylelikle ona yakıştırılan deli lakabının da tescillenmek istenmiştir. Birçok kaynakta bambaşka olaylar da anlatılır. Bu sizlere aktardığım hikayenin gerçek olmadığını söyleyenler de vardır. İkinci hikaye ise şu şekildedir. Kısaca sizlere özetliyorum. Sultan İbrahim 3 erkek kardeşi 4. Murat tarafından öldürülmüştü. 23 yıl kafes denilen bölümde yaşamış, öldürülme korkusu nedeniyle sinirleri bozulmuş biri olarak 25 yaşında tahta çıktı. İbrahim'in kişiliğine kardeşlerini öldürten 4. Murat'tan duyduğu korku damgasını vurmuştu. Öyle ki 4. Murat'ın ölüm haberi ona ulaştırıldığında da buna inanmamıştı. Sultan İbrahim'in samur kürkü ve ambere aşırı düşkünlüğü nedeniyle kürk ve amber vergisi denilerek para dahi toplanıldı. Üstelik bu düşkünlüğü kedilere varıncaya dek sarayı samurla donatılmasına neden oldu. İbrahim sevdiği kedilere samur kürk giydirerek dolaştırıyordu. Sultan İbrahim'in savruk harcamaları tamamen mücevher işli yeni bir saltanat kayı yaptırması isteğiyle daha da arttı. Bunun için esnaftan, ulemadan, ocak ağalarından ve devlet ricalinden ek vergiler istenirdi ve buna muhalefet edecek olanların cezalandırılacaklarını duyurdu. Kösem Sultan bunun bir patlama yol açabileceğine dair Sultan İbrahim'i uyarmak istemesi dolayısıyla saraydan atılarak İskender bahçesine sürgün edildi. Sadrazam Tezkereci Ahmet Paşa ise kendi savruk harcamalarına devam etmekte ve oğlunun düğünü için yaptığı eğlentiler ve harcamalar hakkındaki haberler şehirde herkese yayılmaktaydı. Kadınlara oldukça düşkün olan Sultan İbrahim, devletin en önemli haslarını kadınlarına vermekteydi. Bir defasında İstanbul'daki en iri kadının kendisi için bulunmasını emretmişti ve bulunan bu kadından memnun kalınca Şam'ın tüm vergilerini ona bağışlamıştı. Kadınlara olan düşkünlüğü Varvar Ali Paşa'nın isyanının çıkmasına önemli bir nedeniydi. Sultan İbrahim'in Ebşir Paşa'nın Sivas'taki nikahlı eşini kendisini istemesi Varvar Ali Paşa'nın isyanına neden oldu. İsyan eden Varvar Ali Paşa idam edildikten sonra kesilen başı İstanbul'a yollandı. Döneminde görevliler mevki ve geleceklerini Sultan İbrahim'in kadınlarından bekler olmuşlardı. Sıkıntılarını gidermek için üfürükçüleri saraya dolduran Sultan İbrahim, Cinci Hoca olarak bilinen bir üfürükçüye özel ilgi gösteriyordu. Sultan İbrahim'in etkisi altına alınan Cinci Hoca için dayalı döşeli bir saray inşa ettirirdi. Asıl amacı maddi kazanç elde etmek olan Cinci Hoca, sorumluluğu altındaki ilmiye kadrolarını rüşvetle satarak çok büyük bir servetin sahibi oldu. Bu kaynak Wikipedia'da olup 280 cariyenin katliamını anlatmamakta ve bazı kaynaklarda dediğim gibi 280 cariye katliamının yalan olduğunu söyleyenler de var. Karar sizlerin. Osmanlı her ne kadar muhteşem bir saltanat sürse de gizlenmiş olaylar hep vardı ve bunların kimisi günümüze kadar deformeye uğrayarak gelmiştir veya hiç gelememiştir.
Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konumu belirlemek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.